Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir tığ işi çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere sadece bir sıradan oluşan, hızlı ilerleyen tığ işi örgülerinize çok yakışacak bir model anlatacağım. Evet arkadaşlar, modelin anlatımı için hemen şöyle görmüş olduğunuz üzere elimde bu şekilde simli ipim var. Şöyle göstereyim, kalınlığı, inceliği bu şekilde, daha ince bir ip arkadaşlar. Hemen şöyle inceliğini de tekrar göstereyim bu şekilde. Etiketi de Alize Angora Gold simli ipimiz. Şöyle göstereyim. Renk kodu, hemen renk kodu da bu şekilde yazıyor. Tığ numaram ise hemen şöyle göstereyim, 1.30 milimlik tığ kullanacağım. Sizler elinize yatkın tığlar seçebilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelin anlatımına geçelim. Tığıma ipimi sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, yani 4 ve 4'ün katları bu şekilde 4 zincir sayısından oluşuyor. Tekrar 4 zincir, model gösterecek kadar zincirlerimi çekiyorum. Sizler de yapacağınız örgünün enine göre zincirlerinizi ayarlayın. Modelimizi birlikte kuralım. Evet, tekrar 4 tane daha zincir çektim. Burada 4 zincir daha ekliyorum arkadaşlar. Çekmiş olduğum zincirden bir geri elimi tuttum. Burada trabzan yapıyorum. Modelimizi kurabilmek için trabzanlar yapıyoruz. Sizler dilerseniz bu modeli zincir üzerine ve lastik üzerine kurabilirsiniz. Rahatlıkla uygulayabileceğiniz bir model. Dediğim üzere sadece bir sıradan oluşuyor. Evet, bir sıra trabzan sırası yapıyorum. İkili trabzan. Her bir zincirimin içine batarak trabzanlarımı yapıyorum. Zincirinizi alt kısımda çekerken biraz seyrek atarsanız kasma olmayacaktır. Hemen şu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, trabzanlarımı ayarladım bu şekilde. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektim, geriye döndüm. Burada tığımın başına bir defa ipimi aldım, sayıyorum. 2, 3, 4. trabzanımın içine birini bir, diğerlerini ikişer çekerek üçlü bir trabzan yapıyorum. Üçlü trabzanımdan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradan ilmek çıkarmaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkardım. 5 tane ilmeğin ikisini önce bir ördüm. Birer birer tığımdan örerek çıkartıyorum. Tunus işi yapar gibi. Tekrar bir, tekrar bir. Bu şekilde bir görüntümüz oluşuyor. Burada 2 tane zincir çekiyorum. Her bir aralığa bu şekilde pırpır oluşturuyoruz. 2 zincir, sıradaki aralığa giriyorum. 2 zincir. Bu şekilde 5 tane pırpır oluşturuyoruz. Tekrar 4.'yü yaptım ve 5.'ye geçtim. Evet. Çok da hızlı ilerliyor modelimiz. Şimdi devam ediyorum. Tığımın başına bir defa ipimi aldım. 3 tane trabzan atladım. 4. trabzanın içine 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Yine 2 zincir, aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir ördüm, kapattım, yine bu şekilde kitleyerek 5 tane ilmek çıkartıyorum.
Tığımdaki ile 6 ilmek oluyor arkadaşlar. Yine önce ikisi, sonra birer birer çıkartıyoruz. Aslında birer birer örüyoruz. Birinci ilmeğimizde de bir aslında arkadaşlar. 2 zincir yine pırpır oluşturuyoruz. 2 zincir sıradakine, 2 zincir sıradaki, 2 zincir hemen sıradaki, tekrar 2 zincir sıradaki açıklığa girerek sık iğne yaparak sabitliyoruz zincirlerimizi. Yine tekrar hemen 3. örneğimizi kuralım. 3 atladım, 4.'ye trabzan. Tekrar 2 zincir ilmek çıkartıyoruz. 2 3 4 ve 5. İkişer ikişer hemen birini çıkardım. Bir ilmek, bir ilmek, 2 görünüyor aslında ama bir ilmek çıkartıyoruz. Yine 2 zincir çekerek pırpırımızı oluşturuyoruz. 2 zincir sık iğne, 2 zincir sık iğne. Hemen 4.'yü yaptım ve 5.'yi yaptım. Evet, kenar kısmında da tığımın başına ipimi alıyorum. Burada trabzan yapıyorum. Birini bir, diğerini ikişer çekerek trabzanımı uzattım. Bir üst kısma geçiyoruz. Artık modelimizin tekrarını yapacağız. Ama model üzerine göstereceğim şimdi. Önce trabzan üzerine yapmıştık. Evet, model üzerine hemen nasıl yapıyoruz? Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Tığımın başına ipimi bir defa aldım. 1, 2, 3. pırpırdan alt kısımdan sayarak tam ortalıyorum. Ortadaki pırpırdan girerek üçlü bir trabzan yapıyorum. Hemen 2 zincirimi çekip 1, 2, 3, 4, hemen bir tane daha yapıyorum ve 5. Yine birer birer ilmeğimi hemen çıkartıyorum arkadaşlar. Bu kadar basit, yeni başlayanlar için gerçekten muhteşem, kolay bir örnek. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Sıradaki boşluğa 2 zincir, sıradaki boşluğa 2 zincir, sıradaki boşluk 2 zincir, yine aynı şekilde tekrar. Tığımın başına ipimi bir defa alıp hemen yine bir diğer örneğimin üzerine geçiyorum. Yine üçlü bir trabzan. Trabzanlarınızı seyrek atın, burada çok kasılma olmasın. Yine aynı ikinci bir örneğimi üzerine yapıyorum. Burayı hızlı geçiyorum çünkü modelimin tekrarıydı arkadaşlar. Yeni başlayanlar için tekrar göstermek istedim. Tekrar tığımdan çıkardım. 2 zincir pırpırlarımızı oluşturuyoruz. Modelimizin gerçekten tamamı bu arkadaşlar. Dediğim üzere yeni başlayanlar için gerçekten çok kolay ve hızlı ilerleyen bir örnek. Yine tığımın başına ipimi alıp ortaladım ve trabzanımı yapıyorum. Son kısım, kenar kısmını da göstermek istiyorum, kenarları. Tabii ki sizler kenarlarına trabzan oluşturabilirsiniz. Yeleklerde ön pat oluşturabilirsiniz. Şal yapmak isteyenler zincir üzerine devam edebilir. Kenarlarına tığlama geçebilirsiniz. 2 zincirimi çektim, devam ediyorum. Son örneğimi tamamlayacağım. 2 zincir sıradaki boşluğa, 2 zincir sıradaki boşluk, 2 zincir, yine aynı şekilde örmesi de bir o kadar keyifli bir model.
Hemen kenar kısma da yine birini bir, diğerlerini ikişer çekerek trabzanımı yaptım. Kenar kısımlarını sizler modelinizin gidişine göre ayarlayın arkadaşlar. Evet, ben hemen şöyle 3. giriş 4 zincir ile başlanıyor. Bu şekilde bir trabzan, bir zincir. Evet arkadaşlar, modelimin biraz ben ilerlemiş halini de göstereyim sizlere. Evet, modelimin ilerlemiş hali bu şekilde, gerçekten hoş, çok hızlı ilerleyen, gerçekten 3 günde bir yelek çıkartabilirsiniz bu modelden. Şal yapabilirsiniz acil işlerinizde, acil şal yapmak isterseniz etol şal, bu modeli gerçekten öneririm sizlere. Kendi uyarlamam arkadaşlar, buna benzer modeller var ama bu benim kendi uyarladığım bir modelim, sayılarını kendim uyarladım. Evet, görünüşü gerçekten hoş, ben çok beğendim, severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle farklı açılardan göstermeye çalışıyorum. Farklı açılardan. Kenar kısmı da çok düzgün ilerliyor arkadaşlar. Tabii ki evet, örgünüzün gidişine göre kenar kısımlarını sizler trabzanı ve zincir sayılarını ayarlayın. Çok bir kasma olmasın. Evet, bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz bir örnek. Gerçekten basit bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz, dediğim üzere aklınıza gelebilecek yazlık örgüleriniz, kışlık örgüleriniz, her bir modele, çeyizlik örgülerinizde güzel bir model diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediyseniz bir beğeni, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki daha güzel tasarımlarda, daha güzel örgülerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.